Ben kendim yani kusura bakma kendi sanatımla olan ben pek öyle topluma kağıt mağıt oynamayı bilmem. Yani kağıt mağıt hobisi yok bende. Ben yalnız çamurla elimi sürmedim mi hasta olurum. Benim mesleğim bu. Ben nasıl öğretmen çocuklarını görüyorsa seviniyor ya, ben de çamurumu gördüm seviniyorum. Emin olun bunu dile getirin. Çalışmak eftaldır. Çalışmak gibi güzel bir şey. Çalışan demir pas tutmaz. Ben böyle biliyorum. Şimdiki duruma baktığın zaman insanlar tembelleşmiş. Şimdi ben çocuğa diyorum ki kardeşim gel bir el sanatı olarak gel sanat öğren. Niye diyeceğim ben sanat öğren? Sanatlıdır. Sanat seni aşklamaz. Mahrum etmez. Sanat toplumu oluşturur. Sanat toplumu oluşturur. Bizim çanak çömlek dediğimiz kendi toprağımızdır. Kendi toprağımız. Mesela bu toprağı ben getiriyorum. Sadece bir topraklı olmuyor. Toprağı toprağa maya yapıyorum. Yani bir toprakta demir aksamı fazla, bir de toprakta demir aksamı yok. Demir aksamı olmayan toprak işlenmiyor. Yani ta baktığın zaman tarihlere, ta pırıltıların daha eskiden çanak çömlek üzerine bütün şeyler. Çanak çömlek dediğim deneyin. Bir küpün içine suyu doldurun. Suyu doldurduktan sonra o destenin içinde bir hafta kalsın. Bir bak ki üstünde yeşilleniyor. Yosunlaşıyor. Bir ki o su bozulmuş. O su yani o su bozuktu. Laboratuvar işte. Niye? Onu temiz yani laboratuvardan geçiriyor. Çömlek al. Ondan sonra o suyu iç. Hiçbir şey olmaz. Yani bozukluğunu yani şimdi mesela suları kireci mi fazla neyi fazla bu öyle değil, kirecini süzüyor genellikle küplerin içine mesela pekmezini bırakıyor, yağını bırakıyor yani eski insanlarımız böyleydi. Fakat şimdi bakarsın metallerin içine koyuyor, metallerde olan hastalık da çoktur. Ben sana diyeyim. Çömlek çamurunu ben sana tarif edeceğim. Bildiğin o çuvallardaki topraklar var ya, o toprağı getirirsin. Fakat elemeli. Getirdiğin zaman dökersin.
Ona döktüğün zaman ona kum da katacağız. Ama kum hangi kum? Yani bu çay kumu değildir. Demir aksamı içinde olan kumu getireceksin. Demir aksamı olan. Çünkü biz fırını yaktığımız zaman fırının bakarsın mesela bizde 1200-1300 derecede fırın desti yandırıyoruz. Bir bakıyorsun fırının alt kemerlerinde damla damla su düşüyor. Fırın savuduğu zaman gidiyoruz o külü çekiyoruz ki demir parçaları, o düşen su demir parçaları. Demir aksamı olan şey. Yani toprağı toprağa mayalıyoruz. Toprak böyledir. Toprak buradan alırsın, aradan 1 metre. Buradan alırsın toprağı, işlersin, mali temiz çıkmaz, şuranın toprağı ateşe gelir. Biri ateşe gelmez. Yani topraklar çok önemlidir. Yani toprak mesela nasıl ki katmanlar şeklinde var ya, kireç var bilmem, kil katmanı var, katmanlar halindedirler. Anladın mı? Yani durum böyle. En temiz olması için pişirmek çok önemli. Yani bir örnek vereceğim. Adam sütlaç yapmış, üstüne vernik atmış. Kırdım baktım ki içi çiğ, o hastalık da yapar. Çömlek pişkin olacak. Pişkin olmayan bir çömlekte bir hali gelmez. İlla o mal pişecek. Vurduğun zaman cıngıldayacak böyle. Çini gibi. O çömlektir. Yoksa hemen çamuru tutmuş yapmış, adam bir şey atmış. Yani örnek vereceğim. Avaç. Menemen'de. Adam yol kenarında satıyor. Aldım getirdim. Yolda aldım bir tane. Yani bir hobi olarak aldım, kırdım. Ya niye kırıyorsun? Sana ne, ben kırıyorum, parasını veriyorum. Kırdım. Baktım ya amca bey dedim, sen bunu nereden aldın? Ya biz getirmişiz satıyoruz. Kardeşim bunun içi toprak, üstüne vernik atmışsın. O vernik ne der? Bu hastalık da yapar. Anladın mı? Eski tarihe baktığın zaman Çar Sancak, yani 4 sancak. Burası bir kaza. Burada sordukları zaman mesela örnek diyorum, Çar Sancak dediği zaman buranın hem tarımsal potansiyele elverişli bir bölgedir. Bağı, bahçesi, tarımı elverişlidir. Fakat günümüzün içerisinde değer vermiyorlar. Toplum dağıldı, yıkıldı, dağıldı, viran oldu. Buraya bir zaman geldiğim zaman ben sanatkar olarak 50 sene ben burada meslek yapıyorum. Yüklerden odun bilmem ne gelirdi, ana baba günü böyle adım atamazdı. Akpazar'a, yani Peri, eski ismi Peri'dir. Peri bir bayanın ismi. Bir bayanın ismidir. Yani Peri. Peri'den sonra Çar Sancağı oluyor, 4 sancak oluyor.
Bura kaza, Pirtek kazası buranındır. Eski yaşlılarımızın anlattığı. Burası, buranın eski, yani 1914 diyorlar işte. Burada yaşlılarımız anlattığına göre benim duyduğum, burada 8.000 yani Entitavuz'un 8.000 hane sadece Ermeni kökeni varmış. Yani bu Akpazar'da. Akpazar'da. O zaman ne olmuş? Testçi olmuş, çıkmışlar gitmişler. Yani nice insanlar gelip geçmiş. Acaba sen okusa veterinerliği, hukuku kazanabilir misin? Hukuku gerek kazanasın. Kazanırım. Evet. Bilmiyorum. Bir sürü yarışmaya gidiyorum. İnşallah. Sen akıllısın, gerek ki götüresin bu işi. Sen geleceğin temel taşısın. Değil mi? Ya. Altı tane demirci vardı. 6 tane. Soğuk demir, yani bu ateşe koyan demirciler. 6 tane semerci vardı. 6 tane. 6 tane, 7 tane kaleci vardı. Kapkaleyle. 4-5 tane değirman vardı. Değirman, un değirmanları. Ve hatta su değirmanı da dahi vardı eskiden. Yani daha motorlu çıkmadan önce su değirmanı ile unlarımızı büyütüyorduk. Şimdi Akpazar öyle. Artı bir, Akpazar'da bakıcılık çok önemli. Örnek bir kelime vereceğim. Mesela şu fıstık ağaçlarının şeyleri var. O çedene ağaçlarına biz çedene diyoruz, sakız ağacı yani. Ona getirsek mesela Gaziantep fıstıkını aşı etsek dağ, hep işi olur. Fıstık ağacı. Onda da bir gelir kazanırız. Yapmıyoruz. Eski insanlar ne dermiş? Kurizmi burada emal ediyormuşlar. Kurizmi burada emal ediyormuşlar. Adamlar sanat üzerine biz çömlekçi olarak kaç kişiydik? 10-15 kişiydik. Yani 10-15 tane ustamız, arkadaşlarımız vardı, çalışıyorduk. Masa sülayısı yapıyoruz, çiçek saksısı yapıyoruz, vazo yapıyoruz, kül tablası yapıyoruz, sütlaçlık yapıyoruz, küp yapıyoruz, su testisi yapıyoruz. Şu güveç, sarma taşı diyoruz biz. Sarma taşı yapıyoruz. Yani topraktan olan şeyleri, yürek taşı yapıyoruz. Yani testi kebap yapıyoruz. Balık tavası yapıyoruz. Yani bu şey olarak topraktan her kendi mamullerimizi yapıyoruz, emal ediyoruz. Biz
Yani ne yaptığımızı bilmiyoruz. Artık bir doğala çıkıyoruz, doğanın dengesini bozuyoruz. Doğanın dengesini, örnek, her canlı birer tane vazifesi var. Nasıl arı gider çiçekleri alır, polyen getirir, onu ona. O doğanın bir güzelliğidir. Ha bu Türkiye'de sular bıktı, şekile gelirdi. Döngü bozuldu. Döngüyü niye bozdu? Kim bozdu? Kim? Biz bozduk. Neden? Bugün kullandığımız çeşitli bombalar, yani dünya küresinde o gezegenin üzerine çeşitli, yok efendim hastalık, yok hastalık budur bu. Atılan, sıkılan silahların, yani dünya küresinde atılan bombaların içindeki NATO'nun o gazı toz tabakasına atma, sonra gidiyor, ondan sonra tozla yağmur şeklinde çamur bazen yağıyor. İşte ne oluyor? İşte hastalık budur ya. Yok efendim, eti yemiş, çayan yemiş, yılan yemiş. Hayır. Yok ekonomi çökmüş. Ya kardeşim çöket ha. Ben ekonomiyi güzel yürütmediğim zaman örnek bir kelime veririm. Ben burada çocuklar çalışıyordum. Bir gün 20 lirayı atıyorum buraya 10 lirayı. Örnek o dükkanda. Attığım zaman 5-10 tane çocuk var. 17-20 tane değil. Günlük derim ki oğlum sen bu tezgahın etrafını tozunu süpür. 10 lira atıyorum hele dur diyor. Geliyorum 10 lira yok. Dersi gün 20 atıyorum o biraz sıra, o da yok. Dersi gün yine 10 lira atıyorum, bir bakıyorum o bir çocuk. Halil amca, ustam ne? 10 lira oraya düşmüştü, aldım tezgahını oraya bıraktım. Anladın mı? Yani çocuğu eğitmek çok önemli. Bireyselden de gelen bir olaydır. Anne baba, sen öğretmen olarak o çocuğu güzel yetiştirirsen o çocuk güzel yetişir. Yani ağaç yaştır. Yaş ağacı yaş iken onu yetiştireceksin. Kuruduktan sonra yetmez, yaş geçtikten sonra ona bir şey yapamazsın.